İkinci Gıyasettin Keyhüsrev'in vefatından sonra arkasında 3 oğlu kaldı ve Vezir Şemseddin İsfahani, Celaleddin Karatay gibi devletin önde gelen isimleri büyük oğlu 2. İzzettin Keykavus'u tahta geçirdiler. 1243 Köseda Muharebesi'nden sonra Anadolu Selçuklular Moğolların vasal devleti statüsüne düştüler. Tarih videolarımızın devamı için YouTube Ertuğrul Sevim kanalına abone olun. Dilerseniz destek için siz de kanalımıza katılabilirsiniz. Bu sebepten Moğol tahtında oturan Güyük Han'ın merasim törenine İzzettin Keykavus da çağrıldı. Ancak devlet adamları sultanın Konya'dan bu kadar uzaklaşmasını uygun bulmadılar. Bu sebepten sultanın kardeşi Rükneddin Kılıçarslan törene gönderildi. Selçuklu devlet adamları saltanat yarışı veriyorlardı. Nihayetinde İsfahani, sultanın annesiyle evlenerek yönetimde büyük söz sahibi oldu. Bu olay Selçuklu'da isyan çıkardıysa da kısa süreli oldu. Ancak Güyük Han'ın biat törenine giden Rükneddin Kılıçarslan Anadolu'ya sultan atandı. İzzettin Keykavus ve İsfahani kaçıp isyan ettilerse de İsfahani 1249'da öldürüldü. 1250 yılında Eyyubi Sultanı Turan Şah öldürüldü ve Eyyubi devleti son buldu. Memlükler devleti ilan edilerek saltanata Aybek geçti. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev'in 3 oğlu taht savaşı verdiler. Bu sebepten Celaleddin Karatay 3 kardeşin devleti aynı anda yönetmesini tavsiye etti ve Selçuklu tahtına 3 kardeş birden oturdu. En büyük İzzettin Keykavus, ikinci Rükneddin Kılıçarslan ve en küçük Alaaddin Keykubat. Ünlü siyaset adamı Celaleddin Karatay'ın ölmesiyle ülke yeniden karıştı. En küçük kardeş Alaaddin Keykubat, lalası vasıtasıyla 1254 yılında zehirletildi. İzzettin Keykavus ve Rükneddin Kılıçarslan'ın orduları savaşa tutuştular ve Kılıçarslan esir edildi. İkinci İzzettin Keykavus, Selçuklu'yu Moğollara bağlı olarak tek başına yönetmeye başladı. 1256 yılında Altın Orda Devleti'nden sonra Moğollara bağlı olarak İlhanlı Devleti kuruldu. Ve bu devletin başına Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han getirildi. Hülagü Han'ın başa geçmesini fırsat bilen Selçuklular Aksaray'a gelen Baycu Noyan üzerine saldırdılar. Ancak Selçuklular 15 Ekim 1256'da yeniden Noyan'a yenildiler. İzzettin Keykavus bu mağlubiyetin ardından Konya'dan ayrılarak Alahiye'ye geldi. Halktan toplanan altınlar Baycu Noyan'a verilince şehir katliamdan kurtuldu. 1257 yılında Cengiz Han'ın torunlarından Berke Han Altın Orda Devleti'nin başına geçti. Ancak Berke Han Cengiz Han'ın torunu olmasına rağmen İslamiyet'i seçmişti. Bu da kendisini Hülagü Han'a düşman bir sultan konumuna getirdi. Aynı yıl Memlük Sultanı Aybek'in öldürülmesinin ardından yerine Kutuz'u geçti. Hülagü Han Bağdat seferine çıktı ve Baycı Noyan'ı da yanına çağırdı. Noyan'ın bu bölgeden ayrılmasını fırsat bilen İzzettin Keykavus, İznik İmparatoru 2. Lascaris'ten aldığı destek ile yeniden Selçuklu tahtına oturdu. 1258 yılında Hülagü Han Bağdat'a girdi.
ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir katliamı Bağdat'ta yaptı. Halife Muntasır idam edildi ve 508 yıllık Abbasi halifeliği son buldu. Hülagü Bağdat kütüphanesini de yaktırdı. Bağdat'ta bu üzücü olay yaşanırken İslam'ı yüceltecek ve dünyaya hükmeden devleti ilan edecek Osman Gazi, Ertuğrul Bey'in 3. oğlu olarak dünyaya geldi. Hülagü Han, Anadolu'da yaşanan taht kavgalarına da müdahale etti. Sivas'tan İznik İmparatorluğu sınırına kadar olan bölge 2. İzzettin Keykavus'a, Sivas'tan Erzurum'a kadar olan bölgede Rükneddin Kılıçarslan'a verildi. Bu atamaları yapan Hülagü Han ordusuyla birlikte Halep'e girdi. 1260 yılında Moğolların yeni hedefi Mısır olmuştu. Moğol askerleri Kahire'ye doğru ilerlerken Sultan Kutuz ile düşman olan Baybars, Halep'in kendisine verilmesi durumunda İlhanlı kuvvetlerini yenebileceğini söyledi ve ordunun başına geçti. 3 Eylül 1260 günü Baybars, Ketboğa Noyan komutasındaki Moğol ordusunu bozguna uğrattığı gibi komutanları Ketboğa'yı da öldürdü. Baybars'ın bu galibiyeti tüm Müslüman alemine umut oldu. Moğolların ordusu tarihte bu kadar büyük bir yenilgi daha almamıştı. Nitekim Memlük Sultanı Kutuz, Baybars'a verdiği sözü tutmayınca öldürüldü ve Baybars yeni Memlük Sultanı oldu. Batı'da çok önemli bir gelişme tarih kitaplarına yansıdı. 4. Haçlı Seferi sonrası İstanbul'da kurulan Katolik Latin İmparatorluğu yıkıldı ve İstanbul'da yeniden Doğu Roma İmparatorluğu ilan edildi. Diğer taraftan ise Sultan Baybars, Berke Han ile İlhanlılar üzerine ittifak kurma çabasına girişti ve elçilerini huzuruna gönderdi. Müslümanlığın başkenti Bağdat'ın yıkılmasından sonra hilafet, Baybars komutasındaki Kahire'ye taşındı. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında Kahire'ye girmesine kadar hilafetin yeni merkezi oldu. Rükneddin Kılıçarslan adına yönetime dahil olan Pervane Muineddin Süleyman, İlhanlılar ile sağlam bir ilişki kurarak İzzeddin Keykavus'a karşı saldırı başlattı. Alıncak Noyan'ın Aksaray'a doğru yeniden hareket etmesiyle İzzeddin Keykavus Antalya'ya kaçtı. Pervane'nin kışkırtmasına gelen Alıncak Noyan, Selçuklu ordusunu bir kez daha yendi. İzzeddin Keykavus bir süre Sultan Baybars ile mektuplaştıysa da burada tutunamayacağını anlayarak eski dostu İmparator Mihail'in yanına İstanbul'a gitti. Bu sırada Menteşe Bey Doğu Roma topraklarında akınlara başladı ve beyliğini ilan etti. ...1262 yılında Hülagü Han'ın Bağdat'ı yakıp yıkmasını içine sindiremeyen Berke Han, Hülagü Han ile çatışmalara başladı. İstanbul'da bulunan 2. İzzettin Keykavus, Sultan Baybars ile Berke Han'ın ittifakına dahil olmak için kendilerine mektuplar yazdı. Ancak Doğu Roma İmparatoru Keykavus'un bu tutumuna karşı Hülagü'yü üzerine çekeceğini düşünerek Keykavus'u zindana attırdı. Bu olayın üzerine Berke Han Doğu Roma şehirlerine asker soktu. Doğu Roma İmparatoru Berke Han'dan çekindiği için İzzettin Keykavus'u hapisten çıkardı. Berke Han, İzzettin Keykavus'u Kırım'daki Sudak limanına yerleştirdi. 1263 yılında Berke Han, Sultan Baybars ile ittifak yaptı ve Terek Irmağı kıyısında Hülagü ve ordusunu yenmeyi başardı.
Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin Kılıçarslan'ın arkasında Muineddin Süleyman devleti yönetiyordu. Hatta Selçuklu ülkesinde tek yetkili kişi haline gelmişti. Bu döneme Pervane dönemi de denmiştir. Devletin yüksek makamlarına kendi adamlarını yerleştirerek hakimiyeti tam olarak sağlamıştı. 1265 yılında Sultan Baybars, Akdeniz kıyısındaki Haçlılara karşı başarılı bir sefer gerçekleştirirken, Karadeniz kıyısındaki Trabzonlu Komnenoslar Sinop'u ele geçirdiler. 1265 yılında Hülagü Han öldü ve yerine Abaka Han İlhanlı tahtına oturdu. Bir yıl sonra Pervane, sefer için Abaka Han'dan izin aldı ve Sinop'u yeniden ele geçirdi. İleriki dönemlerde Sinop'ta Pervane oğulları beyliği kurulacaktır. Ancak Pervane Süleyman ile Rükneddin Kılıçarslan'ın arası iyice açıldı. Pervane Muineddin Süleyman, Abaka Han'dan aldığı izin doğrultusunda Rükneddin Kılıçarslan'ın yemeğine zehir koyarak öldürttü. Kılıçarslan'ın vefatından sonra yerine 3. Gıyasettin Kehüsrev tahta çıktı. Muineddin Pervane yine devleti Kehüsrev'in arkasından yönetmeye devam etti. 1266 yılında bu olaylar gerçekleşirken ticaret yollarına sürekli saldırılar gerçekleştiren Ermeniler Sultan Baybars'ı üzerine çekmişti. Sultan Baybars Ermeni ülkesine girerek büyük bir yağma yaptı ve tüccarların öcünü aldı. Aynı yıl Berke Han'ın vefat etmesiyle tahta Mengi Timur geçti. Bir yıl sonra da İlhanlılarla barış antlaşması yaptı. 1268 yılında Haçlılar ile mücadelesine devam eden Baybars, Antakya'yı Haçlıların elinden almayı başardı. 1269 yılında Abaka Han, Halep üzerine bir ordu gönderdi. Buna karşılık olarak Sultan Baybars da İlhanlılar üzerine bir ordu gönderdi. Halep yakınlarında gerçekleşen savaşı Memlükler kazandı. Sultan Baybars'ın başarıları adeta Müslümanlara umut aşılıyordu. İlhanlıların barış çağrılarına karşılık Baybars, İslam devletlerini yakıp yıkan bir devletle barış yapmayacağını söylüyordu. 1271 yılında Abaka Han bunun üzerine Haçlı ordularıyla anlaşarak Memlükler üzerine ilerledi. Sultan Baybars, Haçlı ve İlhanlı ordusunu tekrar bozguna uğratmayı başardı. Anadolu halkı Sultan Baybars'ı adeta bir kurtarıcı olarak görüyordu artık. Moğollar ve Selçuklu yöneticileri halkı bıktırmıştı. Vergi üzerine vergi koyuyor, hatta bazı dönemler ertesi yılın vergisini bile alıyorlardı. Selçuklu yönetimi Moğollardan kurtulmak adına Baybars'tan bir ordu göndermesini talep ediyordu. 1275 yılında Baybars, Muineddin Pervane'ye ordusu ile Anadolu seferine çıkacağını bildirdi. Bu sebepten Pervane'nin de hazırlanmasını istedi. Ancak Pervane seferin ertesi yıl gerçekleşmesini talep etti. Bunun üzerine Baybars 1275 yılında tekrar Çukurova'ya girdi ve Ermenileri dize getirdi. Bu durumdan şüphe duyan Abaka Han, Anadolu Selçuklu yöneticileri içerisinde yönetim değişiklikleri yaptı. Bu sebepten Muineddin Pervane Süleyman'ın yönetimde söz hakkı neredeyse bitmişti. Bu sebepten diğer devlet adamlarını toplayarak artık Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi için mektup yazdılar. Baybars cevap olarak bu seferin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini söyledi. Nisan 1277 yılında Sultan Baybars ordusunu toplayarak Anadolu seferine çıktı. Baybars'ın Anadolu'ya geldiğini öğrenen İlhanlılar, Ermeni, Gürcü ve Selçuklu kuvvetlerini alarak Elbistan Ovası'nda toplandılar.
Sultan Baybars Elbistan Ovası'na geldiğinde Moğolların taarruzuyla karşılaştı. Moğol kuvvetlerinin yanındaki Selçuklu kuvvetleri savaşır gibi yapıyorlardı. Nitekim Büyük Türk Hakanı Sultan Baybars İlhanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı. Savaş meydanı Moğol cesetleriyle dolup taştı. Bu zaferin ardından Sultan Baybars Kayseri'ye geldi. Ordusuna kesin bir talimat verdi. Hiçbir Müslümanın malına dokundurmadı. Askerler kendi paralarıyla alışveriş yaptılar. Kayseri'de Selçuklu tahtı Baybars için getirildi. Tokat'ta bulunan Pervane'yi huzuruna çağırdı. Mevkisini geri almasını söylemişti. Ancak Pervane İlhanlılardan çekindiği için huzura çıkmadı. Sultan Baybars, Selçuklu beylerinin vaatlerini yerine getirmediğini gördü. Birkaç Türkmen beyi dışında kimse huzuruna çıkmamıştı. Pervane'nin asıl niyetinin Memlük ordusuyla İlhanlı ordusunu savaştırıp sonuca göre taraf değiştireceği anlaşılmıştı. Bu sebepten Baybars geri dönme kararı aldığında şu sözleri söyledi. Tatarların istilasından beri onlar meşhum insanlar olmuşlardır. Bundan sonra ne yardımlaşma ne de bu konuda konuşma olacaktır. Anadolu halkının kanını dökmedik ve malını da yağmalamadık. Tatarlara vermeyi arzu ettiğiniz mallarınıza dokunmak şerefsizliğini göstermedik. Baybars'ın Anadolu'yu Moğol tahakkümünden bu tarihi kurtarma girişimi sonuçsuz kaldı. Sultan Baybars kurtarıcı olarak geldiği bu topraklarda hiç kimsenin malına dokunmamış, bir toprak ele geçirmemişti. Adeta boynu bükük olarak geri döndü. Şam'a döndüğünde ise hastalandı. 10 gün hasta yatağında yattıktan sonra 20 Haziran 1277'de vefat etti. Abaka Han 30.000 kişilik ordusuyla Elbistan Ovası'na geldiğinde Moğol cesetlerinin arasında hiçbir Selçuklu askerinin ölüsüne rastlamayınca ihanete uğradığını anladı. Bunun üzerine Anadolu'da Türkmenlerin katledilmesini istedi. Özellikle Kayseri Moğol askerleri tarafından yağmalandı. İnsanlar öldürüldü. Özellikle bilim ve din adamları idam edildi. Bir müddet sonra Muineddin Pervane de idam edildi. Bunun üzerine tarihte ilk kez Karamanoğulları Moğollara baş kaldırmaya başladılar. Sultan Baybars ölmeden önce Karamanoğlu Mehmet Bey'e destek vermişti. Karamanoğlu Silifke ve yakın yerleşim yerlerindeki Moğol askerlerini imha etmeyi başardı. Gücü artan Karamanoğlu Mehmet Bey, Menteşe ve Eşrefoğulları ile ittifaka girişti. Hatta Mehmet Bey, İzzettin Keykavus'un oğlu olduğunu iddia ederek Konya'ya dahi girdi. Konya'ya giren Mehmet Bey, bugünden sonra devlet dilinin tamamen Türkçe olarak değiştirilmesini emretti. Mehmet Bey akınlarına devam ettiyse de büyük bir Moğol ordusu kendilerini bozguna uğrattı. Karamanoğlu Mehmet Bey Moğollarca yakalanıp başı kesilmek suretiyle idam edildi. 1281 yılında Söğüt'te Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Bey 90 yaşlarında vefat etti. Ertuğrul Bey'in vefatı üzerine en küçük oğlu Osman Bey, abilerinin ve amcasının da onayıyla beyliğin başına geçti. Bir yıl sonra 1282'de Abaka Han da öldü. Yerine Ahmet Tedügar geçti.
Kırım'da 1278 yılında vefat eden 2. İzzettin Keykavus'un oğlu Gıyasettin Mesud'u da Selçuklu tahtına ortak yaptı. Bir süre durum bu şekilde kaldı. 1283 yılında Germiyanoğulları Selçuklu ve İlhanlı hakimiyetini tanımayarak bağımsızlığını ilan etti. ...1284 yılında Kehüsrev itiraz etmek için Tebriz'e doğru yola çıktı. Ancak bu yıl Ahmet Tedüger'in ölmesiyle İlhanlılarda taht savaşı başladı. Kehüsrev Erzurum'da beklemek zorunda kaldı. İlhanlı tahtına çıkan Argun, Kehüsrev'i bir süre sonra yay girişiyle idam ettirdi. Selçuklu tahtına tek başına Gıyasettin Mesud hükmetti. 1291 yılında ise Candaroğulları Beyliği bağımsızlığını ilan etti. Aynı yıl Osman Bey Doğu Roma topraklarına akınlar düzenliyordu. Bölgenin en önemli kalesi Karacahisar'ı 1291'de ele geçirmeyi başardı. Bu yıllarda Moğol hakimiyetinin gücü Anadolu'da azalmaya başladı. Bu dönemde özellikle Germiyanoğulları ciddi bir varlık göstermeye başladılar. 1296 yılında Germiyanoğullarının desteğiyle Karasi Bey, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerine akınlar düzenleyerek Karasi Beyliğini ilan etti. Karamanoğulları da sürekli Moğol yönetimindeki şehirlere saldırılar yapıyorlardı. Ancak İlhanlı kuvvetleri Karamanoğullarına geçit vermedi. 1298 yılında Gıyasettin Mesud'un İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilmesiyle yerine oğlu 3. Alaaddin Keykubat geçti. 3. Alaaddin Keykubat, Osman Gazi'ye davul, sancak ve tuğ gibi saltanat alametleri gönderdi. 1299 yılına gelindiğinde ise Osman Gazi bağımsızlık kararı aldı. Osmanlıların bağımsızlığını Karacahisar'ın hocası Dursun Fakih tarafından Cuma hutbesinde okunmasıyla resmen ilan oldu. Merhaba değerli izleyicilerimiz, ben Ertuğrul Sevim. 21 Haziran 2020'de Büyük Selçuklu serimize başladık. 2021 yılının ilk günlerinde Anadolu Selçukluları ile de bu belgesel videolarımızı serimizi tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde Osmanlı Devleti tarihini de anlatacağız. Yayınladığım videoları kaçırmadan izleyen ve yorumlayan, beğenen tüm takipçilerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.